Merhaba, bu kez farklı bir video ile karşınızdayım. Kara Afrika'dan, onun en uç noktası Güney Afrika'dan, Ümitburnu'ndan. İnsanlık tarihi buradan başladı diyor Bushmenlerle çok sayıda bilim adamı. Hatta ilk Avrupalının yarım milyon yıl önce buradan yola çıktığına dair veriler var. Farklı programlarda bahsetmiştik. Bushmenler, O Tanrılar Çıldırmış Olmalı filminde bahsedilenler. Ama Kara Afrika'nın kaderi 1488'de bir kaşif Bartolomeu Diaz'la değişti. Ümitburnu'na geldi. Ondan sonra Avrupalıların burayı istilası ve yeni dönemler. Avrupalılar istila edince o Bushmenleri değil, Afrika'nın başka bölgelerinden insanlar da buraya gelmeye başladılar. Köle olarak tabii ki. Bununla beraber değişimler başladı. Güney Afrika'da ele alacağımız konular farklı. Mandela öncesi dönem, Allah korusun diyoruz çünkü apartheid dönemiydi. Irkçılığın, köleciliğin yeni bir versiyonuydu apartheid. Beyazlar siyahlara hakim olup neredeyse nüfusunun %15'i, %20'si beyazdı. Onlar o çoğunluk üzerinde bir tahakküm, bir zulüm uyguluyorlardı yıllarca. Neyse ki Mandela ile beraber bu dönem bitti. Güney Afrika yepyeni bir şekilde dünyayla merhabalaştı. Apartheid döneminde gitmiştim Güney Afrika'ya. Paris Cape Town yarışı vesilesiyle. O döneme ilişkin izlerim var ama tekrarlamak istemiyorum. Unutmak istiyorum çünkü gerçekten beyazların girdiği yerler farklıydı. Bindikleri araçlar farklıydı. Siyahların asla ve asla giremeyecekleri bölgeler, siyahların dolaşamayacakları yerler, hatta tuvaletlere bile girmeleri yasaklanmıştı. O dönem dünyanın hiçbir yerinde yaşanmasın diyorum. Evet, Güney Afrika'da öncelikle Afrika dendiğinde o milli parklar var ya, yani farklı hayvan türlerinin aslan, çita, gergedan, zürafa, zebra gibi hayvanların olduğu parklardan bahsediyorum. Afrika'nın çok değişik bölgelerinde bunları görebiliriz. Örneğin Serengeti'de, Tanzanya'da, Kenya'da görebiliriz, Botswana'da görebiliriz ama Güney Afrika'nın bu parklarının bir özelliği var. Bu parklardan bir tanesinde Kruger'de nesli tükenmiş beyaz aslanlar yetiştiriliyor. Evet, koruma altına alınmışlar. O parkı ziyaret etmiştim yıllar önce. Üstelik kızım o dönemde 5'li 6'lı yaşlardaydı. Arkadaşlarıyla beraber bebek aslanlarla, çitalarla oynamışlardı. Salt o değil. Çok açık söylüyorum, ben de oynamıştım. Yani düşünebiliyor musunuz? Bir bebek çitayı kucağıma alıp sevmiştim, okşamıştım ama bedelini iyi ödemiştim. Çünkü beni severken kullandığı o tırnakları geçirivermişti yeleğimden içeri. Bütün bunlar hayvanlara olan ilgimiz, sevgimiz, onların yaşadığı doğayı korumamızı gerektiren şeyler. Çünkü hayvan sevgisini bugün çok farklı algılıyor insanoğlu. Kafesler arkasında hayvanları esir edip hayvanat bahçelerinde keşke olmasaydı dediğimiz anlar yaşatıyorlar. Tabii ki çocuklarımızın, gençlerimizin hayvanları tanıması gerekiyor ama onların da doğal ortamlarına, yakın ortamlarda yaşamalarına imkan vermek lazım. O milli parktaki görüntüleri görüyorsunuz. Yani bir çita etrafta dolaşıyor, yanında beyaz aslan geçiyor ve çocuklar onlarla oynaşıyorlar. Şu anda benim kedilerimin evde oynadığı gibi sesler duyuyorsunuz zaman zaman. Ben kayıt altındayken çevremde 2 tane turşuyla Oreo kapışıyorlar. Birazdan belki önümden de geçebilirler, hiç merak etmeyin. Onlar da benim renklerim diyorum çünkü iyi ki varlar. Evet, şu anda hışırtılarını duyuyorum. Bu parkta bu hayvanlar koruma altına alınmışlar. Belirli bir aşamaya geldikten sonra doğaya salınıyorlar. Tabii ki bazıları yetim, yani kimsesiz oldukları için, anneleri tarafından beslenemedikleri için doğaya salınmaları sakıncalı bulunuyor bilim insanları tarafından. Onlar o doğal parklarda, kendilerine özgün alanlarda yaşıyorlar. Bu parkların dışında Güney Afrika'da görülecek çok şey var ama bir de Güney Afrika, bahsettim ya, beyaz adamın gelişiyle beraber başka bölgelerden getirilen başka siyahi kabilelerin de vatanı. Zulular mesela. Zulular deyince birdenbire savaşçı bir toplumdan bahsediyoruz. Evet, o savaşçı toplumun bir kralı varmış bir zamanlar. Hatta beyazı da meydan okumuş. Kral Shaka. O Shaka'nın bulunduğu bölgeler bugün turizme açılmış ve savaşçı Kral Shaka'nın yapmış olduğu o mızrağıyla meydan okumalar, göğüs göğüse savaşlar
şu anda turistler için canlandırılıyor. This strategy was used by King Shaka's father, Senzangakona. They were using this long throwing spear. It's papa when you throw, it's go like shoo, pa 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 pa. Bu bölgenin Zuluları turizme açılmışlar ama pazarları rengarenk, inanılmaz her şey var. Yani et de bulabiliyorsunuz, hatta Türk battaniyeleri bulabiliyorsunuz, biliyor musunuz? Bu bölgede en çok satılan şeyler, biraz da benim girişimimle özendirdiğim Türk battaniyecilerinin sattığı battaniyeler Zulular için cenaze günlerinde, evliliklerde, çocuk doğumlarında hediye. Birkaç tane Türk battaniye fabrikası açıldı. Nedenlerden biri benim. Onu arkadaşlar biliyorlar, yazmışlar bazı yerlerde, haberleri okudum. Ama Zuluların bölgesine girdiğimiz zaman mimarileri de özgün. Kadın her şeyde olduğu gibi buranın da temel taşı. Yani hayvanları güden kadın, evi yapan kadın, yuvayı yapan kadın diyorum. Çünkü Zuluların o doğa içinde yapmış oldukları mimari çok özgün. Çamur var, taş var, tahta var. Bölge dokusuna uygun bu evin yapılmasında çatıyı kuran sadece erkek oluyor. Çünkü bütün bu çalışmalarda o çamuru samanla bulaştırmak, taş zeminleri oturtturmak, onların altında olası depremlere karşı veya doğa hareketlerine karşı güvenliği sağlayacak tahta zeminler. Bu evler tamamlandıktan sonra çatısı yerel dokuya uygun otlarla kapatılıyor ve ortaya muhteşem bir Zulu evi çıkıyor. Peki Güney Afrika'da başka neler var? Güney Afrika gittiğiniz zaman çok zengin. Birincisi uzun bir dönem apartheid, yani kapalı bir yönetim olduğu için Hollanda'dan, Almanya'dan gelmiş kendi özgün dilleri olan Afrikan dilini konuşan bu beyazlar teknolojide de bayağı ileri aşamaya gelmişler. Çünkü dünya birdenbire onları bir ekonomik abluka altına alınca, gerçekten söylüyorum, benim o 1990'larda yapmış olduğum seyahatte gördüm. Su altı kameralarını bile kendileri imal etmişlerdi. Dünyanın farklı bölgelerinden toplanmış uçaklardan kendi uçaklarını yapmışlardı. Eğitim çok iyi Güney Afrika'da. Malum Anglo-Sakson eğitimi bu bölgelerde de hakim. O dönemde yapılan, bugün artık birleşik, bütün bir Güney Afrika'ya hakim kılan sanayi, teknoloji, biraz tarım, hayvancılık ve turizm temeli ülkeyi gerçekten bir turizm cennetine dönüştürdü ama tabii paralarının değeri ne yazık ki işte bizimkine benziyor. Biraz rantları, diğer para birimleri karşısında aşağılara indikçe kriz sesleri yükseliyor. Umarım düzelecektir. Güney Afrika'da benim tercih ettiğim kent Cape Town. Ümitburnu. Ümitburnu bir zamanlar denizcilerin korkulu rüyası. Çünkü orayı keşfeden beyaz bile o bölgede fırtınalara yenik düşüp hayatını kaybetmiş. Bartolomeo Diaz'dan bahsediyorum. Ama ondan sonra o bölge üzerinden Avrupalı beyaz adam Avrupa'ya yayılmış ve baharatın kaynağını artık Akdeniz'de Araplardan, Türklerden almak yerine kaynağından, Hindistan'dan almış ama bununla beraber köle ticareti başlamış. Muhteşem bir burun. Tavsiye ederim gitmenizi çünkü Ümitburnu'nun bir özelliği var. Bir tarafta Hint Okyanusu, diğer tarafta Atlas Okyanusu. Hem soğuk hem sıcak. Göreceğiniz muhteşem şeyler var. Balinaları görebilirsiniz. Belli bir dönem sardalya göçü var. Bütün bunlar ayrı bir turizm alanı sualtı için. Yani o meşhur denizin dişleri büyük beyaz var ya, onu bile bulabilirsiniz ama bir de muhteşem penguenler var. Afrika penguenleri. Ben onlarla oynadım. Tam da yumurtlama dönemiydi. Muhteşem. Size bu bölümde Güney Afrika'nın bir bölümünü anlattım. Ama bir farklı bölümü bir sonraki programda. Hoşça kalın diyorum, sağlıcakla kalın.